Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere benim YouTube'da yorumlar kısmında benimle alakalı nasıl yorumlar gelmiş bunları okuyacağız. İyisiyle kötüsüyle bazı yorumlar yapmaya çalışacağım. Şimdi çok açım, bir Chipotle'ye gidelim, bir Meksika yemeğine gidelim. Bir burrito yiyelim, daha sonrasında antrenmana gideceğim arkadaşlar. Antrenmandan dönünce yine burada sizlerin bana yöneltmiş olduğu yorumları okuyup yorumlayacağım. Şimdi yavaş yavaş spora doğru geçiyorum. Hadi bakalım. Şimdi arabanın içerisindeyim. Bir tane pre-workout'ımı hazırladım. Yemekten sonra pre-workout içeceğim. Daha sonrasında da proteinimi içeceğim arkadaşlar. 2 tane farklı içeceğim burada. Ama açım. Aç karnı antrenman yapmayı sevmiyorum. Çok güzel olmuyor. Yani kendimi daha çok böyle halsiz hissediyorum arkadaşlar. O yüzden genelde antrenmandan 2 saat önce yemek yemem lazım. Ama şu an evde yemeğim bittiği için mecbur antrenmandan hemen önce bir yemek yiyeceğim. Daha sonrasında dediğim gibi pre-workout atacağım. Bugün benim bacak günüm aslında ama dediğim gibi çok iyi beslenemedim. Büyük ihtimal böyle başım dönecek bacak yaparsam. Bir sırtla başlayacağım bugün. Bir sırt yapayım. Eğer birazcık halim kalırsa birkaç da ön bacak yaparım. O şekilde günü kapatırız. Her neyse ben yola çıkıyorum. Şimdi gideceğim adresi yazdım. Hemen buradan şuna basıyorum ve beni yemek yiyeceğim restorana doğru götürüyor. Şimdi Tesla ile biliyorsunuz bayağı bir zaman oldu artık. 2. ayımı neredeyse dolduruyorum. Bu Full Self Drive özelliği, şu an kendi kendine gitmesini sağlayan özellik için ben her ay $100 para veriyorum. Eğer bunu sürekli satın almak isterseniz de bunun ücreti $8.000 şu an Tesla'nın web sitesinde. Her neyse, geçen gün ne oldu? Ben bunu bazen böyle bırakıyorum. Telefona falan da alıyordum vesaire ya da böyle sağa sola bakınırken ben böyle son 2 ayda 4 tane mi 5 tane mi ne uyarı yedim arkadaşlar. O 5. uyarıdan sonra bir hafta boyunca disabled oldu. Yani ben bu özelliği kullanamadım. Özellik şimdi daha yeni açıldı. Özlemişim gerçekten bu özelliği. Bazen araba sürmeyi seviyorum. Şöyle basıp gidesim geliyor ama bazen de hiç kullanasım gelmiyor. İşte o kullanasım gelmediği zamanlarda da arkadaşlar gerçekten güzel oluyor. Araba gerçekten güzel iş çıkarıyor ama ara sıra hata yaptığı oluyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Yani 100 tane bir deneme yaptıysa 90'ı başarılı oluyor. Hani 5 tanesi, 10 tanesi falan başarısız oluyor. Mesela şuradan soldan arabalar geliyor. Şu an zor bir senaryodayız. Bu kadar arabalar gelirken mesela hem soldan geliyor hem de sağdan geliyor. Şu kısımdan bu tarafa geliyor, bu kısımdan da bu tarafa doğru gidiyor. Yani şu an sağlı sollu bir trafik var. Şu an beklersem uzun sürecek. Ben böyle durumlarda genelde manuel alıyorum ama sırf bu videoda sizlere gösterebilmek için almayacağım. Bakalım neler yapacak, birlikte göreceğiz. Onun dışında ev hala devam ediyor. 2-3 haftamız var. Şimdi kabinetler falan yapılacak. Adam da şimdi bisikletle önümüzden geçiyor. Yol verdi mi? Yol verdi. Bakın burada bisiklet olarak da gözüktü. Güzel. Ama ben burada beklersem daha çok beklerim. O yüzden şimdi kendim süreceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaş geçsin. Sonra ben geçeceğim. Bu yol biraz sıkıntılı bir yol. Amerika'da bazen böyle sıkıntılı yollar oluyor. Tekrar Self Drive moduna aldım. Şimdi araba beni götürüyor. Zaten restoranda yakın, 8 dakika. Hadi bakalım bir restorana gidelim, bir yemeğimizi yiyelim. Şu an çünkü gerçekten böyle kan şekerim düştü. Spora bu şekilde gitmek istemiyorum. Sabah yine her zamanki gibi haşlanmış yumurtamı falan yemiştim. Öğlende de böyle bol karbonhidratlı, bol proteinli, büyük ihtimal bol alacağım arkadaşlar. Böyle bol şeklinde, yani kase şeklinde gelenlerden. Onlardan yiyeceğim Chipotle'de. Chipotle'de burada Amerika'nın her yerinde olan bir Meksika restoran zinciri arkadaşlar. Eskiden daha güzeldi. Şu an yine fena değil ama hani sporcular için en azından cheat yapmak yerine böyle zamanlarda, evde yapmak istemediğiniz zamanlarda özellikle, çünkü ben haftanın neredeyse 5-6 günü sürekli evden yiyorum. Değişiklik olsun diye ara sıra da restoranlarda yiyorum. Yani o yüzden şu an bu şekilde gidiyorum. Bir gidelim, yiyelim, antrenmanımızı yapalım. Sonra sizlerin bana yöneltmiş olduğu şu yorumları bir okuyayım. Bu restoranda bu. Bunu Amerika'nın her yerinde görebilirsiniz. İşte sporcular için birazcık daha mantıklı geliyor bana. Bazen yağı ve tuzu fazla koyuyorlar. Şubeden şubeye değişiyor. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şimdi yemeğimi aldım. Double protein var bunda. Yani double chicken var. Bir de double karbonhidrat olarak da pilav var. Beyaz pirinç. Şimdi bunu yiyeceğim. Üstüne de guacamole attırdım arkadaşlar. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Bu arada ne kadar tuttu diyorsanız $16 tuttu aslında. Şöyle göstereyim. Buradan da görebilirsiniz. Evet, ben spordan geldim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sizin yorumlarınızı okumaya başlayayım. Sporda çok bir şey çekemedim. Çok yoğun bir antrenman yaptım.
Şu an hala yorgunum. Sadece whey protein içtim, yemeğimi daha yiyemedim. Dedim sizlerin şu yorumlarını bir okuyayım. Daha sonra bir de hava kararmadan bu videoyu bitirelim. Şimdi çok değişik yorumlar var. Çok güzel yorumlar var. Yani birazcık da kötü yorumlar var. Şimdi hepsini ben mixledim. Onlar hakkında oturalım, konuşalım arkadaşlar. Bu arada nerede kalıyorsun diye soruyorsanız hala Turanlar'da kalıyorum arkadaşlar. Sizlere bahsettiğim videonun başında yaklaşık birkaç hafta daha işlem var. Daha sonrasında kendi evimizin bahçesinde çekeceğiz videoları. Her neyse ilk yorumda bakalım. Okan abi, manken olmak hakkında ne düşünüyorsun? Başvuru yapma fikrin var mı? Bizi bilgilendirir misin bu konu hakkında? Mankenlik hakkında ne düşünüyorum? Aslında mankenlik olarak çok bir gelecek görmüyorum arkadaşlar. Zamanında ben, bilmiyorum aranızda hatırlayanlar varsa, Best Model diye bir yarışma vardı. Oraya katılmıştım. Ama genelde oradaki amaç mankenlik değil, daha çok oyunculuğa yönelikti. Çünkü oyunculuk piyasasında para var bu işlerde. Hani mankenlik değil de bir tık daha oyunculuk daha revaçta gibi geliyor bana. Dünya çapında da öyle olduğunu hissediyorum. Mankenlikten kimse, yani tabii top 5'e top 10'a girmediğiniz sürece öyle çok büyük paralar falan kazanamıyorsunuz ya da çok ünlü olmuyorsunuz. Zaten biliyorsunuz sosyal medya artık çok güçlü. Hani artık mankenlik için özellikle bir manken olmanıza gerek yok ya da böyle televizyonlarda, defilelerde gözükmenize gerek yok. Kendi kendinizin mankeni olabiliyorsunuz. Instagram'da işte yaptığınız fotoğraflarla, videolarla vesaire. O yüzden ben mankenlik hakkında çok olumlu düşünmüyorum. Kendim de olmak istiyor muyum? Bir ara denedim öyle olur muyum diye de. Benlik değil arkadaşlar. Ya özellikle şu an bu sosyal medya çağında gerçekten birisinin ağzına bakıp ya da bir markanın ağzına bakıp o markanın istediği şekilde hareketler yapıp onların istediği düzende beslenip skinny olmaktansa ben birazcık daha kaslı olup istediğim gibi vücuda sahip olmayı tercih ediyorum. Yani birazcık da kalıplarımdan çıkmak istemiyorum. Ben kendi vücudumu seviyorum abi. Ben kaslı bir vücudu seviyorum. Çok manken olduğunuzda da zaten sizi kaslı istemiyorlar. Daha böyle slim bir model olmanızı istiyorlar arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Her neyse. Bu birazcık ilginç bir yorum. Kulakları estetik yaptırmışsın sen reis. 8 yıl önceki videolarında hafif kepçeydin sanırım. Hafif yakınlaştırmışsın gibime geliyor yazmış. Ben hiçbir zaman kepçe olmadım arkadaşlar. Yani kulak memem bile birleşik yani. Şöyle baktığınız zaman bakın kulak memem birleşik yani. Kepçelik falan yok bende. Bilmiyorum bunu nereden çıkardın. Sallamışsın biraz. Şimdi sonraki yorumda da arkadaşımız diyor ki yine boş bir video izledik. Sağ ol git market çek bari daha içi dolu olurdu yazmış. Şimdi benim içeriğimi biliyorsunuz. Ben kendi hayatımı çekiyorum. Öyle ekstra olarak bir yere yazılar yazıp onun üstünde çalışıp bisiklet yüzünden çekmiyorum. Nasıl kameraya aldım, bastım. Şu an konuşmaya başlıyorsam aklımda ne varsa onları söylüyorum. Yani market videosu Amerika'da odur budur artık beni geçti. Ben 6-7 yıldır Amerika'dayım. Yani artık öyle videoları da çok çekmek de istemiyorum çünkü yakışmıyor. Yani daha yeni gelen birisi değilim. Artık ben buralı oldum. O yüzden artık böyle içerikleri de çekmiyorum. Ama benim içeriğim dediğim gibi kendi hayatımı içeriyor. Seversin, sevmezsin. Senin kendi tercihin. Senin için boş geliyorsa videolar takipten de çıkabilirsin. Şimdi sonraki yoruma geçiyoruz. Para yok, iş yok. Ben bu arabaya binmeyi hak etmiyorum diyor. Sonra kiracıların çıkarıp eve 160 bin dolar masraf yapıyor. Gerçekten enteresan bir durum. Şimdi şöyle bir durum, bir yönden mantıklı bir yönden mantıksız. Yani bir yönden dediğin yoruma hak veriyorum, şöyle hak veriyorum. Çünkü benim videolarımda sizlere sürekli hani paranın öneminden bahsediyorum, ekonomik özgürlükten bahsediyorum. Her erkek ekonomik olarak özgür olmalı. Dışarı çıktığınız zaman yediğiniz içtiğin her şeyin de hesabına bakıp yaşayamazsınız arkadaşlar. Zaten yani böyle bir yaşam ben istemiyorum. O yüzden sürekli çabalıyoruz, ediyoruz son 6-7 yıldır Amerika'da. Şimdi bu arkadaşın dediği bir yönden haklı. Çünkü benim eve yaptığım masraf gerçekten yani burada güzel bir böyle lüks bir mahalleye gittiğiniz zaman evin içerisine nasıl giriyorsunuz göreceğiniz manzarayla aynı olacak. Benim mahallem de orta gelirli bir mahalle. Hani öyle benim evimde şatoda yaşamıyorum arkadaşlar. Normal herkesin Amerika'da orta gelirli nerede yaşıyorsa orada yaşıyorum zaten. Böyle bir yatırım yaptım. Niye? Çünkü şu an ev almaya kalkarsam, kendim yaşayabileceğim bir ev almaya kalkarsam faizler biraz yüksek. Hani yüksek down payment koymam gerekiyor. Şimdi düşünebilirsiniz abi evi kiraya ver, onu yap, bunu yap. Ya da odaları tek tek kiraya ver, kendi odanı kiraya versen çıksan olmaz mıydı vesaire de bunu denedim arkadaşlar kendi odamı kiraya vermeyi. Gerçekten bir evde siz yaşamıyorsanız yani o evin değerini hani oda arkadaşlarınız olsun, evi kiraladığınız insanlar olsun evin değerini çok bilmiyor. O yüzden yani evde atıyorum hata çıkabilir, AC bozulabilir, o olur, bu olur. Şimdi evde de çok insan olduğu için kimseyi de suçlayamıyorsun. Bir de bunlar gerçekten çok maliyetli şeyler. Siz atıyorum 1000 dolar, 1500 dolar save yapacağım diye bütün odaları kiraya veriyorsunuz mesela ama
Onun sonrasında bir AC bozuluyor, bir şey oluyor mesela. Hani o da genelde kiracılardan kaynaklı da olabilir. Bazen kapıyı ağzına kadar açık bırakıyorlar. Klima orada üfür üfür üflüyor ama dışarısı da çok sıcak. Klima kafayı yiyor. Bana böyle şeyler oldu mesela. Klimayı değiştirdim. O da nereden baktınız 6 bin, 7 bin, 8 bin dolar. Şimdi sen 1000 dolar kar edeceğim diye bütün sene kiralayıp 10 bin dolar yapmaya çalışıyorsun. Klima bir arızalanıyor zaten. Sırf klimadan zaten oluyorsun 10 bin dolarlık. Yani o yüzden artık küçük hesaplar yapmayı biraz bıraktım. Birazcık da kendime zaman vermek istedim. Bir de kendi özel alanımın olmasını istedim. Yani bilmiyorum bu yorumu yazan arkadaş beni tanıyor mu, tanımıyor mu ama herhalde yazdığı yoruma göre beni tanıyor. Ya şimdi güzeldi. 6 yıl boyunca para seviyorduk, ediyorduk. Her şey güzel. Milyonlarca insanlarla tanıştım. Yani artık böyle benim ev artık otele dönüşmüştü arkadaşlar. Sürekli 5 insanla, 6 insanla yaşadım son 6 yıldır. Şöyle bir düşündüğünüz zaman siz şimdi İstanbul'da bile yaşamıyorsunuz öyle bir hayatı. Ben Amerika'da 6 adamla beraber yaşadım, anladınız mı? Hani birazcık da artık zamanı geldi benim için. Hani böyle tek başıma yaşamak için. Ama şöyle baktığım zaman hani apartman videoları çektim. Sizlere zaten apartman videolarında bahsetmiştim. Yani demiştim ki aylık 2500-3000 dolar bir kiraya çıkmaktansa zaten benim evim mortgage'ı neredeyse o kadar. Ben kendi evimin mortgage'ını öder. Güzel güzel yaşarım. Tamam 5 tane oda mı var? Yapacak bir şey yok. 5 tane oda var. Bir tanesini ofis yaparım, bir tanesini storage yaparım. Bir tanesi misafirler geldiğinde kalır vesaire. Bir tanesini sinema odası yaparım. Yapacak bir şey yok yani. Şöyle baktığınız zaman yine birazcık mantıklı bir seçimdi ama tabii yaptığım harcama olarak yani gerçekten evi çok lüks olarak ben yapıyorum arkadaşlar. Şu an hani interior designer'la falan çalışıyoruz, mimarla çalışıyoruz. Zaten bittikten sonra görürsünüz yani kendiniz bittikten sonra evi de sizlere göstereceğim. Gerçekten güzel olacak yani. Şu kamerada biraz şöyle yapayım. Hep evi Tesla'yı görmeyin. Yani gerçekten güzel olacak işte ama yaptığım tabii birazcık da fanteziydi. O konuda bir tık arkadaşa da hak veriyorum tabii ki. Evet şimdi yeni bir yoruma geçelim. Bir arkadaşımız daha demiş ki yaptığın hata sürekli Tesla'yı eski arabalarınla kıyaslama. Aynı fiyatta aynı klaslı araba değiller. Kıyaslama yapma diyor. Ama kıyaslama da şu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz benim Amerika'ya geldiğimden beri Prius vardı. Highlander 2009 vardı, Highlander 2021 vardı, Porsche Boxster vardı, BMW M8 vardı, AMG GT vardı. Ben neredeyse her yıl araba değiştirmiş gibi bir şey yapmışım. Bir Prius'u çok tuttum. Baktığınız zaman en fazla Prius tutmuş oldum. Yani bu neden kaynaklanıyor? Birazcık da tabii Toyota'larda falan zarar etmedik de hani Porsche geçtiğimiz zaman Porsche, BMW, GT oralardan benim için zarar oldu. Ama bir yönden de ben bunu sonuçta iş olarak da yapıyorum. Sosyal medya içerik üretiyorum. Atıyorum arabalar güzel olduğunda izlenmeler bir tık daha fazla olabiliyor benim için. Hani o yüzden ben birazcık da iş olarak bakıyorum. O yüzden şey değilim yani. Hani para boşa gitti de demek istemiyorum. Güzeldi. Yani gençliğimin güzel yıllarında güzel arabalara binebildim. Eğlendim. Şimdi de değiştirdik. Biraz borç geldi ama yapacak bir şey yok. Vay şimdi Ali geldi. Sizi Ali ile tanıştırayım. 370S'ye giriş yapıyor. Gel gel video çekiyorum. YouTube'a yorumları okuma videosu çekiyorum. Ali Baba Türkiye'den yeni geldi. Tatilini yaptı. Ne yapıyorsun bro? Nasıl gidiyor? Nasıl geçti Türkiye? Bir hemen bize anlat. Türkiye Sen iyi benden geçti. eskisin Orlando'da. Aynen. 10 yıl falan oldu burada. Türkiye ne zamandır gitmiyordun? Sen bir sene mi olmuştu? Yok ya 3 sene oldu Türkiye'ye gidemedim valla. Ne yaptın bro? Kanka sen ne Hoş yapıyorsun? geldin. Yakaladım bak tam Hoş video bulduk reis. çekiyordum. Aynı anda denk geldik. Şimdi bize diyorum ki Türkiye'yi anlat diyorum. Türkiye'den Yusuf da geldi Türkiye'den. Ben de Beraber Dur ikimiz şunu aynı şöyle anda geldik alalım. Türkiye'den. Siz bir Türkiye'yi anlatın kısaca. Ben sonra videoya devam ederim. Nasıl abi Türkiye? Ben şu aranıza geçeyim. Gel bakayım kardeşim ya. Yusuf başlasın ya Yusuf Ne desek kardeşim. eleştiriliriz ya. Şimdi burayla mı kıyaslayayım, ne yapayım? Yani sen de sonuçta buraya ne zaman geldin? Bir kendinden bahset kısaca. 2 sonra sene kıyasla. oldu. 2022 Ocak'ta geldim. 2,5 sene. İşte Aha. 6 ayında falan Türkiye'de kaldım. Her sene gittim yani Türkiye'ye. Aha. Her gittiğimde daha da kötüye gittiğini gördüm. İnşallah daha iyi olur diyorum. İnşallah diyorum ben de. Sen ne diyorsun? Sen nereye gittin Türkiye'de? Ben genelde işte Adana'daydım, memleketteydim. Aile ziyareti yaptım. Aha. Çok başka bir yerlere gitmedim vallahi, öyle evdeydim genelde. Onun dışında bilmiyorum ya. En son gittiğine göre nasıldı mesela? Yani herkes böyle ekonomi falan diyor da ekonominin dışında tabii ekonominin şimdi kötü olduğunu herkes biliyor. Aynen. İnsanlar nasıldı yani? Bize biraz insanları tarif et. Hani böyle daha mı insanlar ümitsizdi, mutsuzdu yoksa hep aynı mı diyorsun? Ya hani yine insanlar ikiye bölünmüştü. Dediğim gibi o tarz insanlar da vardı. Ümitsiz, mutsuzluğa kapılan, normal hayatını yaşayan, idame ettiren çok insanlar da vardı. Aha. İki grubu da yaşadım yani. İki türlü farklı arkadaş grubuyla. İkisini de yaşadım yani. O yönden hani çok bir şey diyemiyorum ama hani ekonomiye kıyaslarsak maalesef daha Evet. da biraz kötüye gitmiş yani şu anda. Bu arada eskiye arkadaşlar kıyaslarsak. hepimiz aynı işi yapıyoruz. IT'ciyiz Amerika'da. Aynen IT'ciyiz. 3. yılımız oldu IT'de. Gidiyoruz bakalım şimdi. Gidiyor bari beraber bitirelim. Bak şu yorumları okusana. Bir diyorlar? dakika bakayım ne demişler. Ne demişler sana açılık? Yorumlara göre mi çekiyoruz? Aynen şimdi bu Ne yorumu diyorum? oku ben cevaplayacağım.
Okan'ı tanıyorsam böyle yenileme işini kendisi için yapmaz. Çadırda yatsa bile umurunda olmaz çünkü. Kesin evi yüksek fiyat satma fikri vardır. Bunu zaten ben biraz önce yorumlara cevapladım. Onlar izledi de yani Ya, satma fikrim yok şu an. Hı hı. Ben evde yaşayacağım. Zaten ev fiyatları biliyorsun şu an Florida'da uçtu. Herkes Florida'ya Şu göç etti. evi yap da güzel bir parti yapalım. Bu arkadaş kimmiş? Yağız diye bir arkadaş. Buna da özel bir video sebeplerden atalım. ötürü. Buna da özel bir video atalım bu Yağız Aynen ev arkadaşımıza. partisine bekliyoruz seni. Yani bu yorum arkadaşın adı neydi tam? Yağız. Sen Yağız 9016. Seni ev partisine bekliyoruz ev Gel lan açılışına. ya sen de gel. Ne diyeyim artık. Tamam geç abi, ben bunun cevabını zaten vermiştim önceden. Bakıyorum. Aha bir tane daha var. Tamam söyle. Only Kurt diye biri. Diyor garajı bile oda yaptın zamanında. Ben bu kararına sevindim. Ya evinde rahatça kız arkadaşınla veya diğer arkadaşlarınla oturamıyorsan ne yapayım ben o evi. Doğru diyor aynen. Ben de zaten Güzel o bir yüzden yorum birazcık arkadaş. da Bence Haklı mı haklı. diyorsun? Bence haklı. haklı tarafı ne abi? Abi şimdi önceki yaşamı şimdi hiç söylemeyeyim de ya o kadar erkek bir arada yaşamak bilmiyorum. Çok bana göre değil. O Evet. yüzden onlar da öyle düşünüyordur diye tahmin Evet, öyle ediyorum. O düşünerek yüzden bir yorum böyle gelmiş. söylemişler. Bak güzel bir tane senin mahallenden Dur gelmiş. oğlum daha geçme. Dur daha Dur. şeyi de okumadık. Sen ne düşünüyorsun mesela? Sen Ya de Amerika'ya bunun geldiğinden beri hakkında mı? roommate'lerle yaşıyorsun değil mi normalde? Doğru yani ben bir yaklaşık işte 3-4 sene kız arkadaşımla yaşadım. 1-2 sene tek yaşadım. 4-5 sene roommate'lerle yaşadım. Şimdi Yusuf'la beraber yaşıyorum. Evet. Canavar gibi roommate'im var ya. Evet, Çok evet. mutluyum yani şu an. Yani roommate buraya geldiğiniz zaman belli bir süre yaşanılması gerekiyor. Benim 6 yıl oldu artık, ben doldurdum yani. Artık 30'a girerken dedim biraz level atlayalım. Aynen. O yüzden zaten böyle bir şey yaptık. Zaten çok açıklamaya gerek yok. Onlar biliyor. Beni takip ediyorlar. Ne diyor abi? Bunu da sen oku. Bu senin mahallen. Sultan Gazi mutfaktan beri takip edince şu an çok mutlu oluyorum izlerken. Benim eski videolarımı sen hatırlıyor musun? Sultan Gazi mutfak falan Yok, diyorlar. Ben Onları- hatırlıyorum. Sen Ben hatırlıyor biliyorum musun onları? eski. Tabii baktım bir ara bütün eski videolarına. Mutfakta bir şey ne spor falan her şey bir yemek bir şeyler yapıyor. Aynen. Eskiden biliyorsunuz ben Sultan Gazi'de, yani ailem hala orada yaşıyor bu arada. Yani eskiden dediğim, İstanbul'a gittiğimde Sultan Gazi'ye gidiyorum yani orada kalıyorum. Böyle Amerika'da Orlando, Miami falan görmeyin. İstanbul'da Sultan Gazi'deyiz yani, her neyse. Nereden nereye diyor. Yani orada evet, o evimiz yıkıldı bu arada arkadaşlar. O gördüğünüz mutfak artık yok. O deprem şartları vesaire, biliyorsunuz İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. O depreme hazırlık olarak evi yıktırmamız gerekiyordu. Her depremde var ya, ev böyle dansöz gibi oynuyordu bizim. Yani Aynen. çok sıkıntıydı Kentsel yani. dönüşümle mi yenilendi orası da? Ya kentsel dönüşten bir şey alamadık yani, onun faydasını hiç göremedik. Bildiğin müteahhitle bir tane işte bir iki daireyi ona vererek falan bir şekilde hallettik arkadaşlar. Aynen, zaten ülkenin yarısı müteahhit. Buradan hepsine selam. Neymiş Ne bu? diyorsun? Ne iş yapıyorsun bro orada? Tam mevzuyu anlamadım. YouTube mu içerik üretiyorsun? Kim söylemiş Bu bunu? arkadaş. Savaş Koçkaya arkadaşımız. Ben OnlyFans yapıyorum aslında. Harbi anlamamış olayı baya. Arkadaşlar ben çok iş yapıyorum. Yani ne yaptığımı, şimdi yaptıklarımı sayayım. IT yapıyorum 9-5 memur hayatı. Onun dışında YouTube yapıyoruz zaten. Bu videoyu izliyorsunuz. 2 milyonu geçti gerçi. YouTube abone sayımız var. Yürü be. Yani sürekli içerik üretmeye çalışıyoruz. Her cuma yürüyoruz sokaklarda falan. Onun dışında ara sıra film işleri oluyor. Onları yapıyorum. Onun dışında yaptığım marka anlaşmaları oluyor. Sponsorluklar oluyor. Onları yapıyorum. Şimdi kendi markamı da çıkartacağım. Yakında Amazon'a sana söylemiştim ya, çıkartıyoruz ediyoruz diye. Çok da spoiler vermeyelim. Yani marka çıktıktan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bakalım, aklımızda birkaç plan var. Şöyle bir 2025'in başına kadar ertelendi şu an. Ev yüzünden, eve yaptığımız masraflar yüzünden, ama biraz beli doğrultunca onlar da gelecek. Bir de sokakta yürüyor. Onu Aynen. eklemeyi unuttu. Dedim sokakta yürüyoruz dedim ya, her hafta cuma günü video atıyoruz. Çok yere kalan hep... Tam aç lan bu, gördüğüm en cimri ikinci insan. İlki kim acaba onu merak ettim Aynı ya. ilk kim acaba? Aa, dur burada şey Baran, yapayım mı? ilki Dürüst kim? bir, Yaz dürüst onu bir yorum bize. yapayım mı? Tanımadan önce öyle düşünüyordum. Ama tanıdıktan sonra öyle olmadığını anladım. Ön yargı kötü bir şey arkadaşlar. Yani Sen beni tanıdığında cimri olduğumu düşünüyor muydun? Yo ben yine öyle düşünmüyorum kardeşim. Ben Okan'ı seni 5 yıldır tanıyorum neredeyse. tanımadan önce. Ama tanımadan önce seni Yani bilmiyorsun. bilmiyorum öncesini zaten. Ya çoğu yüz insan yüze öyle tanıştık, YouTube'dan bir düşünüyor ama tanımadık ben zaten, çok yüz yüze cimri olduğumu tanıştık. düşünmüyorum. Eskiden öyle miydim? Bir tık öyleydim ama yani çok mindsetim değişti arkadaşlar. Gerçekten buraya gelince hani böyle çok insan tanıyorsunuz. Yani hayatta görüyorsunuz insanlar neler yaşamış, neler etmiş. Onlardan bir şey öğreniyorsunuz. Yediğim kazıkları görüyorum bazen. Sonra diyorum ulan Ya zaten bu biliyor musun? ne anlamı var? Yazan arkadaş seni ne kadar tanıyor da neye göre cimri diyor. Ne diyor onu da anlamadım işte. Herkes konuşuyor dediğin Demek ki gibi. belki öyle bir şey almış. Vibe almış. Vay almış olabilir abi. Şimdi Ya adam adam- baktığı zaman ama alabilir. Çünkü sokakta yürüyor. İnsanları çekiyor falan, diyor ki vay şerefsiz diyor. İnsanları izin almadan nasıl çekersin? Nasıl koyarsın? Sadece- Türkiye'ye gel seni sadece bir sana- dövelim falan diyor yani. Sadece sana bakanları koyuyorsun ama kardeşim. Bakma onlarla işin yok işte. Evet, evet. Bakanları koyuyorsun. Ya bu bir şey aslında, yani orada verilmek istenen mesajı herkes biliyor ama herkes istediği yere çekebiliyor. Benim vermek istediğim mesaj hani insanlara motive olsun, bak hani güzel giyinirsen, güzel bakarsan kendine, millet bakıyor sana. Bakıyor. Ama sen onu şimdi şöyle yorumlarsan, bak adam kendini ne kadar yakışıklı sanıyor, sokakta giriyor, milletin reaksiyonlarını çekiyor, ego kasıyor da diye düşünebilirsin.
Yani öyle olsa bir video atardım, 2 video atardım. Artık benim şey oldu yani Şimdi bu. İş zaten olarak hani da oldu. herkesin iki gözü iki kulağı var. Şu kardeşime yakışıklı demeyene de bilmiyorum Eyvallah. ne diyeyim yani bundan sonra ne diyeyim valla. Manken gibi adam. Çok sağ olun. Adam her arabadan 20K zarar ediyor ticaret ya. Bunu zaten bahsettim arkadaşlar. Yani birazcık da sosyal medyamız olduğu için de tabii zarar ettik ama hani bir yönden de takipçi olarak da hani baktığın zaman o arabalar sayesinde de bir etkileşim aldık. Şey gibi düşün hani atıyorum araba Evet, işi yapıyorsunuzdur. Atıyorum güzel araba aldığınız zaman daha fazla müşteri geliyordur. Lan adamın arabasına bak diyordur. Elektriksel olarak bir şekilde döndü ya. Tabii Ya tabii. şimdi Yani bir mesela şekilde. bir nevi yatırım gibi oldu. Reklam parası gibi oldu Okan için. Kanalını büyüttü sonuç olarak. Her şeyi parayla ölçemeyiz. Evet. Şimdi Okan abi saçının sol tarafı dökülmüş haberin olsun diyor. Aynen buralar stresle bir ara Ne dikkatli dökülmüştü. elemanlar var be sol tarafı. Ben bile dikkat etmedim. Şurada bir hafiften bir dökülüm olmuştu da şimdi yani o biraz daha toparlandı. Yakalamışsın. Bu 2 tane işten çıkmıştım ya oraya strese girdim oradan döküldü bak. Stres adamı yer Direkt vallahi. yani. Bir de bizim işler biliyorsun biraz garip yani. Bazen lay lay lom geçiyor bazen öyle bir stres oluyor ki. Biri belli de olmuyor. diyor ki saçlarını kes diyor. Biraz daha kısa yap diyor. Dağınık yap diyor. Yeni bir model bul diyor. Şu an yeni model üstüne çalışıyorum arkadaşlar. Şuraları biraz uzatıyorum. Eskiden buradan yarıyordum böyle ikiye. Şuraya jiletle giriyordum. Artık onu yapmayacağım. Buna da Bir Yusuf şeyler Fox'un. deniyoruz. Bunlar güzel yorumları Yusuf Fox diyorum. Bunu da Yusuf Fox'un. Para, tip, ün, vücut, kariyer. Adamda her şey var. Çok sempatik ve karizma bir adam. Bu adamı sevmeyen neden sevmiyor anlamıyorum. Kıskançlıktan. İsim ne orada? O isme İsim teşekkür edelim. Nigrum TV. Teşekkür ediyoruz Nikim TV'ye. Çok sağ olasın. Vallahi güzel yorumlar da denk geliyor. Yani yazdığınız yorumların aslında %80'i güzel arkadaşlar. Kötü yorum bulabilmek için ben biraz aramam lazım oldu. Yani yazan arkadaşlar böyle özellikle kötü yorum yazmıyor. Gerçekten sevenimiz daha fazla. Bunu görmüş oldum bu videoyu çekmeden önce. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bakın Amerikan vatandaşı oluyorum demiş. Bu benim espriyi biliyor musun? Gördünüz mü? Ben videoyu görmedim de biz zaten olayın içindeyiz. Biz olayı biliyoruz. Ama bilmiyorum onlar ne kadar biliyor. Benim bir şeyim vardı Uber yaparken bak gördünüz mü 5 dolar geldi. Bak gördünüz mü 3 dolar geldi falan. O şekilde konuşuyordum da artık şey kaldı böyle gördünüz mü arkadaşlar diye böyle bir etiketim oldu benim bir ara. Ama bayağıdır konuşmadığım için o şekilde şeyler yapmadığım Dış için. fotoğrafını arkadaşa gönderelim ya. Geldikten sonra. Tam söyle. Kanka bu yorumu okuyamam. Çok garip yorumlar da var içinde. Düşürme. Kım kız kım reis kız transa benziyor kusura bakma. Kimden Ha, benim bahsediyor? hangi kızdan bahsediyor bunu tam He, tam bilmiyorum onu da. soracaktım. Herhalde Hangi böyle benim önceki videolarda yani bazı kız arkadaşları birini çıkardığım için görmüştür. bir arkadaşı transa benzetmişler. Okan saç bakımı için neler yapıyorsun abim? Kelleşiyoruz valla. Kellere bir önerim var mı Okan'cığım? Vallahi kelleşme muhabbeti birazcık da genetik arkadaşlar. Yani babaya bakacağınız annenin babasına, babanın babasına. Genetikte varsa çok kurtuluşun yok. Zaten bu lisede belli ediyor kendini. Lise sona doğru bakıyorsun açılmalar başlıyorsa bu bir tık genetik oluyor. Onun dışında stres çok önemli. Ve onun dışında işte şampuanınız mesela deneyeceksin abi. Saç senin saçına yakışmıyorsa, saçını sürekli kepek yapıyorsa mesela onu değiştireceğim. Başka bir şampuana geçeceksin. İşte içerisindeki ürünlere bakacaksın. Paraben free olacak mesela. Hani bazı şeyler var böyle şampuanda olmaması gereken. Kaliteli bir şampuan kullandığın zaman bir de conditioner kullandığın zaman saçında çok sorun olmaz. Ama genetiğinde varsa maalesef sorunlar olabiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Biri demiş ki ofise gittiğine inanan var mı? Mercedes GT alacak kadar diğer işler olan adam niye 9-5 çalışsın? Yani sen biliyorsun beni. Şimdi bu ofise para giderken. havadan mı gelecek kardeş çalışmayınca? Nereden gelecek yani bu para? Adam Adam bak çalışıyor, adam ofise bak gidiyor. 370 TL gidiyor ofise. Kanka buranın şartlarında pahalı bir araba değil. Ama yine de ya GT almak da çok zor mu? Amerika şartlarında kolay değil ama yine de Yine alınabilir yani. ya çalışkan bir Biz- insan bizim alır bir işim abi. varsa Çalışan biraz para aynen güzel para alırsın, yapan aynen. yani. Ben GT'de gidiyordum ya bazen böyle parkinge. Herkes böyle işte ya Tesla giriyor ya Corolla falan böyle. İniyordum böyle bir de takım elbise falan bir de ben güzel giyinmeyi Müdür bey mi seviyorum. geldi? Ondan sonra bir millet böyle bakıyor lan CEO mu geldi, şirketin sahibi mi geldi, sonra gidiyordum oturuyordum QA olarak. Lan diyorlardı Allah belanı vermesin. Herkes şeyle geliyor. Toyota Camry, Honda Civic'le Aynen. geliyor. Herkes Çok bir mütevazi layık yaşıyorlar. arabalar. Yani olmadığından değil mütevazi yaşıyorlar. Evet. Ama evet öyle olduğu zaman. Yani ben de birkaç GT kişi- elimden çıkarmaya çalışıyordum arkadaşlarla orada. Zaten şu an galeriye verdim yani. Hani ben amacım GT'den kurtulmak da orada ama elimde araba olmadığı için hani şey gibi oldu yani. Elde araba olmadığı için GT ile gidiyorum diyince de böyle komik oluyor ama harbi elimizde araba olmadığı için GT ile gidiyorduk. Bu da herhalde son yorumumuz. Emeği çok daha iyidir. Mındar ettin usta yazmış birisi. Evet güzel bir arabaydı. Hatta Yusuf bu konu hakkında birkaç şey söylemişti bana. Ne düşünüyorsun Yusuf? Ben değiştirmemesi gerektiğini söylemiştim. Şu anda da özlüyor zaten. Sürekli mesela evde takıldığımız zaman, video falan açtığımız zaman arabalarla ilgili hep M80 yad ediyor. O yüzden Peki, soru bir soracağım. pişmanlık var. Mercedes mi BMW mi? Ya şimdi ikisini de daha önce Bir tane cevap istiyorum ya. Mercedes mi BMW mi?
Mercedes. Always Ben Mercedes. de Mercedes'ciyim. Ben de Always Mercedes'ciyim. Mercedes. Tabii ki de. Ben de. Mercedes'i de kullandım ben, BMW'yi de kullandım. Ama şimdi benim klasman farkı var tabii. GT ile M8'in klasmanı farklıydı ama yani şimdi kullandığım BMW de hani böyle BMW'nin en taplarından biri olduğu için yani Mercedes gibiydi, anladın mı? Mükemmel bir arabaydı. O yüzden tam karşılaştıramıyorum da ama görünüş olarak Mercedes biraz daha luxury duruyor. Hani arabanın Az içi gezmedik olsun abi. vesaire. Zaten öyle ama aslında. Çoğu BMW arabasında daha luxury Evet. BMW'ye göre. Bir de BMW'de mesela Amerika'da araba M değilse çok değerli olmuyor. Arabayı dealer'dan çıkarttığın gibi 15 bin 20 bin direkt aşağıya düşüyor ve ikinci el piyasası çok kötü. Ama M8 olduğu zaman hani M4, M5 hangi arabası olursa olsun BMW'nin o zaman daha kıymetli. Tabii kesinlikle. Yani o yüzden ben M'i diğer BMW'lerden ayırıyorum. Normal BMW'ler benim gözümde yani çok şey bir araba değil. Şimdi ne desem çok kötü yorum yapacaklar. Ama değilsin, o bak yüzden neler yani M değilse BMW değildir diyeyim. Geçeyim. Çok büyük konuştu yani M değilse. Şimdi M Türkiye'deki 5.20'ci arkadaşlar, Tabii tabii, 3.20'ciler. hepsi arkama yaslanırlar Türkiye'ye gittiğimde. Var mı başka? Yorumumuzdu. Yok, Ha, başka yok. yorumumuz Aynen. kalmadı kardeşim. Arkadaşlar yorumlar böyleydi. Yani çok iyi oldu. Tam da arkadaşları davet etmiştim. Onlar da videonun üstüne geldi. Bir onların yorumlarını da aldık. Videoya geldi. Tesadüf. Ben bir de biraz önce dedim ki onlara script yapmıyorum. Kafamdan ne esiyorsa Evet. konuşuyorum demiştim. Güzel oldu yani. Siz Yani de çok renk spontane kattınız oldu benim bizde. videoya. Eyvallah abi. Vallahi yorumlar böyleydi arkadaşlar. Güzel yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok fazla kötü yorum bulamadım. Hatta videonun başlığına yazacaktım ki kötü yorumları okuyorum. Ama çok fazla kötü yorum görmedim yani açıkçası. O yüzden böyle bir yorumlarınızı okuyorum dedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda tekrardan görüşürüz diyorum. Abi bir şeyler demek istiyor musunuz? Vallahi iyi kötü yorum yazan herkese teşekkür ediyorum senin adına. Yani girişte selam vermedik, bari görüşürüz diyelim ve tekrardan buradan şimdi selamı vermiş olalım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.